Herkese merhaba. Bugün sanatçı arkadaşım Sıla Güven'le birlikteyiz. Kendisi sosyal medyayı çok aktif kullanıyor. Eğer takip etmiyorsanız mutlaka izleyin. Sıla Güven, Facebook'tan ben takip ediyorum. Şimdi en son bir paylaşımlar yaptı Sıla. İngiltere'de bir sanatçı programına dahil oldu. İlginç bir proje. Ben detayları ondan duymak istiyorum. Öncelikle nasıl bir süreçte bu proje gelişti? Yani sen mi başvurmuştun, onlar mı bir şekilde seni buldu? Artist residency çünkü dünyada sanatçılar için çok önemlidir artist residency'lere katılmak. Evet. Sen de İngiltere'de ilginç bir projeye dahil oldun. Bize bunların detaylarını verir misin Sıla? Merhaba Hülya'cığım, ilk başta çok teşekkür ederim görüşlerin için. Şimdi şöyle, ben 2019 yılında bir sergi açmıştım. Bu sergi Şilasko mağarasıyla uzaydaki canlıları birleştiren bir sergiydi. E, Bundan dolayı işte bazı kanallar vasıtasıyla böyle bir İngiltere'nin güneybatısında Cornwall diye bir yer var. Arkeolojik kazıların yapıldığı. Orada bulunan 19 değerli taş var. O taşların astronomi taşları olarak değerlendiriyorlar o taşları. Bu ayı ve güneşi gözlemliyor. Böyle bir onun üzerinden, işte o arkeolojik kazılar üzerinden gene uzaya yapılan bir yolculuk üzerine bir sergi planlıyorlarmış. Benim 2019 yılında yaptığım sergide ona benzer olunca çok hoşlarına gitti bu proje. Hani ben başvurdum kanal üzerinden bunu görüp. Tabii bu rezidansi programlarına katılabileceğimiz sayfalar var, internet üzerinden bulabileceğimiz. O sayfalarda resimlerimi gönderdim, neler planladığımı söyledim. Ama bu başvuruda tabii ki dediğim gibi şöyle bir şey vardı. Hani astrofizikçiler ve arkeologlarla beraber çalışacağız. Enteresan olan kısmı o, bir yıl boyunca yaptığımız resimlerden kartpostallar üretilecek ve en sonunda bir sergi planlanıp İngiltere'ye gidecek resimler. Böyle bir maceraya başladım. Benim için de enteresan bir deneyim olacak Ekim ayında. Evet, yani fiziki bir sergi olacak bir sene sonra. Evet, bir sene içinde biz sürekli kontak halinde olacak. Bize şimdi bir 5 gün boyunca eğitim verecekler. Astrofizikçiler ve arkeologlar durumla ilgili. Evet. Çünkü bronz çağındaki insanlar çok ciddi bir araştırma yaparak, aslında gözlemleyerek gökyüzünü bu taşları yapmış durumdalar. Çeşitli yerlerde, bazı yerlerde 19 taş var, bazı yerlerde daha fazla ve daha az var. Tam olarak bilmiyorlar. Onlar da daha devam etmekteler araştırmaları. E, Dolayısıyla hani o bir haftalık eğitimden sonra bir sergi planı oluşturacağız ve ondan sonra da bir yıl içinde sürekli birbirimize kontak halinde olarak fikirlerimizi danışarak bir sergi üretimine gideceğiz. Evet, şimdi sen kendi çalışmalarında malzeme de kullanıyorsun. Evet. Bir takım farklı malzemeleri de tuvale ya da farklı malzemelerin üzerine monte ediyorsun. Bu sergi için tabii daha çok yeni, çok başında. Ama nasıl bir şey planlıyorsun ya da planlayama fırsatın oldu mu? Çünkü çok yeni. Geçen hafta galiba sen açıkladın aslında Evet. bunu. Ya ben son bir haftadır ilk başta yani mucizeler güzel ama çok büyük sorumluluk istiyor. Dolayısıyla bir haftadır böyle tarihini araştırıyorum. Biraz araştırarak ve bilerek tabii ki başvurmuştum ama hani bu kadar derinden bir şeye bakmamıştım. Şimdi kabul görünce bir kez daha bir geri döndüm ki adamlarla tanıştığım zaman bilmiyor olmamak için. Onun üzerinden ufak ufak bir şeyler düşünmeye başladım. Acaba ne yaratsam diye. Ama tabii ki yani şu anda malzemeler tam belli değil ama benim klasik olarak kullandığım keten lifi var. Keten kumaş var. Toprak var. Kum var. Hatta ben daha önce Mars üzerinden daha çok konuşacakmış astrofizikçiler bu son yapılan araştırmalarda. Hı hı. Ben daha önce Mısır'dan getirdiğim kumu kullanarak bir Mars resimleri yapmıştım. Şimdi Mısır'a gidip gelemem ayrı konu ama gene böyle hani karma bir şeyler planlayacağım Evet. ilerledikçe. Evet, tabii ilerledikçe biraz olacak. Peki. Şimdi şöyle, benim eserlerimde malzeme olduğu için belli bir ağırlığı oluyor. Kütlesinden dolayı ben şasiye gelmek durumundayım, yoksa tutmaz. Ufak resimler düşündüm ya da büyük resim yapacaksam onu parçalayarak numaralandırıp
orada birleştireceğim. Bir bavulun içinde götürüp öyle düşündüm ama kargoya da verebilirim, kendim de gidebilirim. Şu anda tamamen belirsiz bir durum. İşte zaman içinde neyi ne kadar yapabiliyorsam diye gidecek ama şimdilik hani büyük bir resim üretirsem ki benim resimlerim büyüktür. Ben her zaman büyüye daha da alışkın olduğum için numaralandırıp küçük küçük birbirinin devamı olarak yapıp sonunda büyük bir hal alacak bir resim düşünüyorum. Evet. Evet. Sıla, peki sormak istiyorum. Bu program çerçevesinde başka bir yan etkinlik vesaire var mıdır, yoksa sadece bir residency programı mı? Residency programı diye biliyordum ben de. Dün bir e-mail aldım ki orada kısa bir workshop yapmamı istiyorlar 2 saatlik. Herkese resim nasıl yapılır üzerinden bir workshop düzenleyeceğim. Bu da benim İngilizce ilk defa workshop düzenlemem olacak. Süper, evet. Bayağı bir heyecanlı gidiyor şimdi. Dışarıdan takip etmek, isteyenler Evet, mi? evet. Zoom üzerinden gerçekleşecek bir Çok hafta güzel. boyunca zaten. Evet, Takip evet, etmek isteyenler olabilir. Ve Patreon'dan da bir hesap açacaklarmış aynı zamanda proje için destek alabilmek amacıyla. evet. Ben de detayları böyle hep ilerledikçe görüyorum. Daha önce hani bir programına, rezidansi programına 2 defa İngiltere'de katıldım ama bu kodlama ve resim yapma üzerineydi. Hı hı. Hani buradaki program tamamen işte tarihsel açıdan ilerlediği için ben de böyle gitgide detayları yeniden öğrenip adapte olacağım. Evet, çok güzel. Başarılarının devamını diliyorum Teşekkür Sıla. ederim. Çok Çok sağ ol. teşekkür ediyorum tekrar katıldığın için. Hoşça Ben kal. teşekkür ederim.